Hemen hemen akşam saatlerine kadar biz çalıştık. Zaten o sıralarda da annemden babamdan hiçbir haber alamıyordum. Hani 11 ilin etkilendiğinden bilgimiz yoktu. Sadece Maraş merkezli bir deprem olarak biliyorduk. Hani telefon çekmesidir, telefonu elimize dahi alamıyorduk. Oralarda çalıştık genelde. Yani zaten kendimize gelmemiz, ailemizle konuşmamız ertesi gün 8 Şubat'ı falan buldu bizim de. Hepimiz zaten sahadaydık. Sahaya çıkmayan bir personelimiz yoktu. Biz kendi kendimize zaten ailemizin yerine koyarak hepsini, tüm vatandaşlar, etkilenen vatandaşlar ailemizin yerine koyarak biz çıktık sahaya. 11 ili etkileyen bir şey. Ve Maraş'ta sadece bir bina yıkılmadı, yüzlerce bina yıkıldı. Hepimiz sahadaydık ama sadece algıdan mı dersiniz ya da başka bir şeyden mi dersiniz, kameralar çekmiyordu bizi. Zaten 4. 5. gününden sonra bizim kendi kıyafetlerimiz de yırtılmaya, ıslanmaya başladı. Kıyafetlerimizi çıkarttık, artık sivil kıyafetlerimizi giymeye başladık. Askeri üniformalar giymeye başladık kendimizde. O yüzden ötürü yani bizde AFAD kıyafetlerimiz olmadığı için çoğu kişide de bu algı oluştu. AFAD formasıyla gidemediğimiz, sivil formalarla gittiğimiz için AFAD sahada olmadı diye bir algı oluşuyor yani insanlarda da. Ama depremin son dakikasına, hatta şu ana kadar da hepimiz şu anda sahalardayız. Hiçbirimiz de çıkmamazlık etmedik. Hepimiz sahadaydık. Ben o gün depremde 20 akrabamı kaybettim. Allah hepsine rahmet eylesin. Önceki gördüğüm Kahramanmaraş'ı bir daha göremedim. Yolumu kaybettim. Beni yukarıda Ebres'ten oraya bıraktılar. Oradan buraya başka bir araçla geldim. Sivil bir araçla yardım getiriyormuş. Onun yardımıyla buraya geldim ama yani köşeyi dönene kadar AFAD'a gittiğimizi tahmin etmiyordum yani. Başka bir yere gidiyormuş gibiydi. Geldim, sonra arkadaşlarımı gördüm burada. Kimse kimseyi tanımıyor artık. Gidip gelip çalışmaktan kafaları gitmiş. De benim öldüğümü düşündükleri için beni tanımadılar. Sonra oturduk. Dedim ben hazırım, ben göreve gidebilirim. Akşamına göreve gittim. Enkaza çıkınca zaten artık orada işe odaklanıyorsun, duygusallığı bırakıyorsun. Aslen Hataylıyım, bütün akrabalarım Hatay'daydı ve onların da yine güvende olup olmadığından haber aldıktan sonra, ailemin güvenliğinden haber aldıktan sonra tamamen işime odaklandım. İlk gittiğim yer Ebrar siteleriydi. Ben Ebrar sitelerinde çalıştım. Tamamen Piyazza bölgesinde çalıştım. İkinci yaşanan, öğlen vakti yaşanan Elbistan depreminde de ben yine Ebrar sitelerinde enkaz üstüne çalışma yaparken yakalandım. Ve birçok arkadaşım da o bölgedeydi. İnanın artık saatleri, günleri unuttuk. Yani hangi gündeyiz, hangi saatteyiz hiç hatırlamıyorum bile. En son saat kaçta dinlendiğimi bile hatırlamıyorum. Belli bir süre sonra artık gerçekten çok yorulduğumu hissettiğimde yine kurumuma gelip dinlenmeye geçtim. Ve sonrasında yine enkaza çıktığımda çok uzun bir süre inemedim enkazlardan. Ama vatandaşlarımıza gerçekten yardım etmenin, yaralı veya hani ailelerinin bizlere işte cenazemi en azından alayım feryatları bizi dediğim gibi o zorlu şartlarda çok büyük çalışmalara itti. Tabii bizim en büyük şeyimiz de mutluluğumuz da enkazlarda canlı çıkarmanın şeyiydi. Orada her bir çıkardığımız canlıda bizim umutlarımız yeniden yeşerdi. Çünkü gerçekten hani bir oradaki kişileri bir yerden sonra anne babanız yerine, kardeşinizin yerine koyuyorsunuz.